Merhaba bilim meraklıları. Bugün, gezegenimizin görünmez kalkanında tehlikeli bir çukur olarak adlandırılan, uzay teknolojisi için büyük bir tehdit oluşturan ve bilim dünyasının merakını cezbeden gizemli Güney Atlantik anomalisini, GAA, derinlemesine inceleyeceğiz. Dünyanın manyetik alanındaki bu kritik zayıflığın, yörüngedeki uydularımızdan, astronotların güvenliğine kadar uzanan etkilerini ve bu zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilen teknolojik çözümleri keşfedeceğimiz bu yolculuğa hazır olun. Gizemli Güney Atlantik Anomalisi, GAA ya da uluslararası literatürdeki adıyla South Atlantic Anomaly, SAA, dünyanın manyetik alanının, Güney Amerika ve Güney Atlantik üzerinde yer alan büyük bir bölgede alışılmışın çok altında bir yoğunluğa sahip olduğu fiziksel bir olgudur. Gezegenimizi Güneş'ten gelen zararlı kozmik ve Güneş radyasyonundan koruyan manyetik kalkanın bu bölgedeki dramatik zayıflaması, bilim insanları ve uzay ajansları için yıllardır süregelen ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu anomali, dünyanın dış çekirdeğindeki erimiş demir ve nikelin düzensiz hareketlerinden ve gezegenin manyetik ekseninin coğrafi eksene göre eğik olmasından kaynaklanan karmaşık bir dinamik sonucunda ortaya çıkmaktadır. Manyetik alanın bu bölgedeki çöküntüsü, alçak dünya yörüngesinde, AD'ye seyreden uzay teknolojisi üzerinde doğrudan ve kayda değer etkiler yaratmaktadır. Güney Atlantik anomalisinin uzay teknolojisi üzerindeki etkisi, büyük ölçüde bölgenin zayıflamış manyetik koruması nedeniyle yüksek enerjili parçacıklara ve radyasyona maruz kalmanın artmasından kaynaklanmaktadır. Normalde dünyanın manyetik alanı, bu yüklü parçacıkların büyük bir kısmını kutuplara doğru yönlendirir. Ancak GAA bölgesinde, manyetik alan o kadar zayıflar ki, parçacıklar atmosferin daha alçak katmanlarına ve dolayısıyla alçak dünya yörüngesindeki uyduların ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, ISS, bulunduğu irtifalara kadar sızabilir. Bu artan radyasyon maruziyeti, uydu sistemleri için bir dizi yıkıcı sonuç doğurur. Elektronik sistemlerde arızalar ve hasarlar, uyduların elektronik bileşenleri, özellikle bellek yongaları ve işlemcileri, yüksek enerjili proton ve elektronların çarpması sonucu tekil olay etkileşimleri, Single Event Effects, yaşayabilir. Bu etkileşimler geçici veri bozulmalarından, bit çevirme veya tekil olay bozulması, kalıcı donanım arızalarına kadar değişebilir. Hubble Uzay Teleskobu gibi hassas görevler, GAA bölgesinden geçerken, radyasyon kaynaklı parazitler nedeniyle geçici kapanmalar yaşamak ve veri alımını durdurmak zorunda kalmaktadır. Veri bütünlüğünün bozulması, GAA'dan geçen uyduların sensörlerinden ve iletişim sistemlerinden gelen verilerde anormallikler ve hatalar oluşabilir. Bu durum, özellikle meteoroloji, navigasyon, GPS ve iletişim uyduları için kritik önem taşıyan veri bütünlüğünü ve görev güvenilirliğini tehlikeye atar. Yüksek radyasyon dozu ve ivmelenmiş eskime, sürekli yüksek radyasyon maruziyeti, elektronik devrelerin zamanla degradasyonunu, bozulmasını hızlandırır, bu da uyduların beklenen ömrünü kısaltır ve görev başarısızlığı riskini artırır. Astronot güvenliği, Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS, GAA'nın içinden geçerken, istasyonun içerisindeki astronotlar da normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalır. Bu geçişler sırasında astronotlar için ek koruyucu önlemler almak veya radyasyon hassas ekipmanları kapatmak gerekebilir. Bu durum, uzay görevlerinin operasyonel planlamasını zorlaştıran önemli bir faktör. Bilimsel gözlemler, Güney Atlantik anomalisinin yalnızca var olmakla kalmayıp, aynı zamanda genişlediğini ve doğuya doğru kaydığını göstermektedir. Avrupa Uzay Ajansı'nın, ESA, SCARM uyduları gibi görevler, bu değişimin dinamiklerini detaylı bir şekilde izlemektedir. Son yıllarda anomali, iki ayrı zayıf manyetik merkeze ayrılma eğilimi göstererek, gelecekteki uzay operasyonları için daha büyük bir risk alanı yaratmaktadır. Bu sürekli değişim, veomanyetik tersine dönüşün potansiyel bir habercisi olarak da yorumlanmakta, ancak bu konuda bilimsel bir fikir birliği henüz oluşmamıştır. Çekiç ve İngiliz anahtarı teknolojik yanıtlar ve çözüm yolları. GAA'nın yarattığı bu zorluklar karşısında, uzay mühendisliği ve teknolojisi de boş durmamaktadır.
Bu tehdidin üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Radyasyona dayanıklı donanım, Radiation Hardened Electronics uyduların kritik elektronik bileşenleri, radyasyon etkilerine karşı daha dirençli olacak şekilde tasarlanmakta ve özel malzemelerle kaplanmaktadır. Bu radmart bileşenler, yüksek enerji çarpışmalarının etkilerini en aza indirmek için özel koruyucu tasarımlara sahiptir. Operasyonel önlemler, uydu operatörleri, GAA bölgesinden geçerken hassas sistemleri geçici olarak kapatmak, görev kesintisi veya güç seviyelerini ayarlamak gibi önceden planlanmış protokoller uygulamaktadırlar. Bu, riskli geçişler sırasında kritik görevlerin tehlikeye atılmasını önler. Hata düzeltme mekanizmaları, tekil olay etkileşimlerinden kaynaklanan veri bozulmalarını otomatik olarak tespit edip düzeltebilen ileri düzey hata düzeltme kodları, Error Correction Codes, ECC ve fazlalık redundancı sistemleri, uydu yazılımlarına entegre edilmektedir. Kapsamlı modelleme ve gözlem, ESA'nın SCARM görevi gibi sürekli gözlem ve veri toplama projeleri, manyetik alanın değişimlerini doğru bir şekilde modellemeye olanak tanır. Bu modeller, uydu yörünge planlamasını optimize etmek ve en riskli bölgeleri haritalandırmak için hayati önem taşır. Yeni yörü NGG tasarımları, gelecekteki görevler için, GAA bölgesinden tamamen kaçınan veya bu bölgedeki maruz kalma süresini en aza indiren yörünge tasarımları değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, gizemli Güney Atlantik anomalisi, Dünya'nın manyetik kalkanının dinamik ve değişken bir yapıya sahip olduğunun en somut kanıtıdır. Uzay teknolojisi için sürekli büyüyen ve değişen bir meydan okuma teşkil etse de, bu anomali aynı zamanda bilim insanlarını gezegenimizin iç dinamiklerini ve uzayla olan karmaşık etkileşimini daha iyi anlamaya iten güçlü bir katalizör görevi görmektedir. Teknolojik yenilikler ve detaylı gözlemler sayesinde, İnsanlık uzayın bu sessiz düşmanına karşı savunma mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmekte ve gelecekteki uzay görevlerinin güvenilirliğini sağlamaya çalışmaktadır. GAA sadece bir jeofizik olayı değil, aynı zamanda uzay çağındaki teknolojik direncimizin de bir testi niteliğindedir.